Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte React.js'te dummy ve smart komponentlere bakacağız. Bunun için hazırlamış olduğum ufak bir sunumum, ardından pekiştirmek adına ufak bir uygulamamız var. Yavaştan sunumumuza geçebiliriz. İlk önce komponent nedir bunu anlayalım istiyorum. React'ta komponentler class ve function olarak ikiye ayrılıyor. Bağımsız ve yeniden kullanılabilir kod parçalarıdır. JavaScript işlevleriyle aynı amaca hizmet ederler ancak izole olarak çalışırlar ve HTML döndürürler. Bir komponenti dump veya smart yapan nedir? Smart komponentler işlevleri yerine getiren ve verileri yöneten uygulama düzeyinde komponentlerdir. Dump komponentleri ise yalnızca kullanıcı arayüzüne odaklanır. DOM komponentleri aynı zamanda presentational komponentler de denir. Çünkü onların tek sorumluluğu DOM'a bir şey sunmaktır. Komponentlerin kendileri yalnızca bir render yöntemine sahiptir. Diğerlerine ihtiyaç duymazlar. Yönetecekleri bir iç durumları, state vesaireleri yoktur. İstenirse sundukları verileri nasıl değiştireceklerini bilemezler. Smart komponent veya container komponent ise farklı bir sorumluluğa sahiptir. Smart olma yüküne sahip olduklarından durumu takip eden ve uygulamanın nasıl çalıştığıyla ilgilenen onlardır. Bir uygulama app komponenti smart komponente iyi bir örnektir. Bir kullanıcı siteyle etkileşim kurduğunda durumun güncellenebilmesi için ek işlevleri child komponentlere aktarması gerekir. Komponentleri bölmemizin faydaları nelerdir? Reusability, yeniden kullanılabilirlik, kolayca değişiklik yapma esnekliği sağlıyor, kod okunulabilirliğimizi arttırıyor, tutarlılık sağlar ve tekrarlamayı önler, UI kararlarını basitleştirir ve testimizi kolaylaştırır. Evet arkadaşlar, sunumum bu kadardı. Yavaştan uygulamamıza geçelim. Şöyle ben ufak bir React uygulaması hazırladım. Yani bu npx create react app diyerek siz de oluşturabilirsiniz. Uygulamamdan bahsetmem gerekirse uygulama bir kitap arama uygulaması. Bir inputumuz var, bir de listelediğimiz komponentimiz var. Yavaştan geçelim. SRC altına components klasörümüzü oluşturuyoruz. Ve içerisine search komponentimizi bir de listeleyeceğimiz books komponentimizi oluşturalım. App.js'e geldiğimizde bunları bir import edelim. Şuradan direkt bakalım auto import yapacak mı? Evet, çıktı. Evet, bu iki komponentimizi de import ettik. Şimdi bizim kitaplara ihtiyacımız var. Bu kitaplar için de ben ufak bir JSON dosyası oluşturdum. 4 tane kitabı var. 4 tane kitap var içerisinde. Bunu bir import edelim App.js'e. Süper, import ettik. Şimdi bizim search komponentimize göndereceğimiz olan neyimiz var? Bir state'imiz var değil mi? Ama ondan öncesinde bir search komponentimize bir input oluşturalım. Şöyle divimizi siliyoruz. Input'u oluşturduk. Şimdi bu input'a gönderecek App.js'ten göndereceğimiz olan props'larımızı yazalım. Value değerini göndereceğiz. OnChange'i içinde OnSearch metodunu yapacağız. Bir de placeholder yazalım buna. Kitap ara olsun. Şu nokta. Şimdi search'ün içerisine geliyorum. Hemen parantezler içerisine süslü parantezi açıp OnSearch'ü ve val değerini yazıyorum. Şurayı yanlış yazmışım. Evet. Input'umuz gördüğünüz gibi geldi. Süper. Bu komponent bu kadardı. Şimdi books komponentimize gelecek olursak aslında ondan öncesinde hemen App.js'e bir gelelim. App.js'te bir state'imizi bir oluşturalım. Const diyorum. Search query
search query eşittir use state. Default olarak da boş bir string değer veriyorum. Evet. Şimdi search'e geliyoruz. Val değerimize hemen search query'yi yazıyoruz. onSearch metodunu ise şöyle bir parantez açıp buradan event alsın. Hatta şurayı biraz küçülteyim. Evet. Daha belirgin olsun. Set search query'e yani target'ın value'sunu gönderiyorum. Süper. Şimdi biz bu onSearch ile aranan kelimeleri aldığımızda bizim bunları bir filtrelememiz gerekiyor. Neden? JSON dosyamızda var mı yok mu diye bir kontrol edelim. Onun için hemen bir onFiltered books oluşturuyorum. Bu da bizim için books'u filtreleyecek. Neye göre? Kitaplara göre olacak. Return'ünde book'un içerisinde, hatta optional chain'i kullanarak gidelim. Book'un içerisinde title'ı var mı? Ben includes yazıyorum. Includes içerisinde search query'yi de eşitlediğimde süper. Şimdi input'tan değerimizi aldık. Filtreledik. State'imiz hazır. O zaman books komponentine artık bu filter books'u gönderebiliriz. Bunu da şu şekilde yollayalım. Books olarak filter books gitsin. Şimdi books.js dosyamıza geldiğimizde burayı bir oluşturalım. Evet. Buradan bize dışarıdan gelecek olan books vardı değil mi? Evet. Aldık bunu. Hemen burayı da siliyorum. Şunu bir mapleyelim. Book ve index olarak mapliyorum. UL altında bir oluşturalım hemen. Şöyle. Burada da book.title eşittir book.year yazıyorum. Evet, kitaplarımız gördüğümüz gibi geldi. Zaten 4 taneydi. Tarihleri ve title'ları burada. Şu boşlukları da silelim. Key olarak da indeksimizi verelim buraya. Süper. Burası da hazır. Evet, şimdi bir deneyelim bakalım çalışıyor mu? Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi burada yapmak istediğimiz neydi bizim? Dummy ve Smart Component ayrımı değil mi? Burada Dummy ve Smart Component. Şimdi DOM komponentlerimiz Search ve Books oluyor burada. UI bileşenleri olduğu için. App.js dosyamızda burada bizim Smart komponentimiz oluyor. Neden? Burada use state'imiz var. İşte filtered books'umuz burada çekiyoruz, güncelliyoruz. Bütün akıllı işlemlerin hepsini burada yapıyoruz aslında. Burada Redux'a bir istek de atabiliriz. Yani Redux'tan call yapar, başka yani state'i günceller. Burada bir modul açıp kapatabiliriz. Bunların hepsini burada yapabiliriz. Bu Smart Component dediğim gibi. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dummy ve Smart Component videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.